Nihayet o ısıyı hayvan gibi çeken siyah tişörtten kurtuldum. Sanki biri bana zorla giydiriyormuş gibi. Bugün yaklaşık 25 gündür istikrarlı bir şekilde devam ettirdiğim seyahatim hakkında bir anons yapmam gerekiyor. Ama önce kafeini çekirdek suyu almamız lazım. Lan hostelden çıktım, hafif bulutluydu. Dedim oh dedim bugün yanmayacağız, kavrulmayacağız. Gene sıcak ya. İyi ki buzlu kahvem var. Ne diyordum? Bir anonsum var. 25 gündür istikrarlı bir şekilde sırtımda 60 litre sırt çantasıyla kaplumbağa gibi yaşadım. Hostellerde insanlarla uyudum. Çeşitli horlamalara, çeşitli kokulara maruz kaldım ve bunlara katlandım. Bu açıdan kendime gurur duyuyorum. Ancak her güzel şeyin bir sonu var. Ancak bu radikal seyahatin sona ermesi gereken zaman bu değildi. Benim yaklaşık bir 20-25 gün daha gitmem gerekiyordu. Farklı ülkeler, farklı şeyler vardı aklımda. Tabii ki planlar değişmek zorundaydı çünkü yani hayat ne getirir bilemezsiniz. Daha önce galiba son 2 gün videosunda bahsettiğim rota şöyleydi yani. Avusturya, Viyana'dan sonra yukarı zıplayacaktım Çek Cumhuriyeti'ne. Brno, Prag yapacaktım. Daha sonrasında Berlin, Varşova, Krakow. Hemen aşağı inecektim şu an bulunduğum şehre Budapeşte'ye. Daha sonrasında Hırvatistan'da Zagreb ve Split. Daha sonra Belgrad. Daha sonra Sofya. En son Türkiye'ye geçecektim. Tabii ki bu daha uzun sürecekti. Her şehre 3-4 gün verdiğinizi hesap ederseniz. Üsküdar'a... Tamam yapmayacağım. Bu arkadaş da gölgeye kapmış. Şurada bir tane daha var. Orası benim. Güzel yeri kaptım ya. Manzaram da şahane. Martı. Ya ne martısı ya. O kadar açım ki beynime kan gitmiyor gene. Karga. Şimdi seyahati kısa kesmemde aslında pek çok etmen vardı. Bunların en başında Avrupa'daki şehirlerin hepsinin aynı olması geliyor. 2. Maddi durum. Yani çok düşük bir bütçeyle başladım ben bu seyahate ve çok para harcamamam gerekiyor. Ve para bir yerden sonra bitecekti. Ya başlarda dalga geçtim hani gittiğim her şehirde. Başlarda bunu şaka amaçlı yaptım. Yani Nehir Park Kilise diyerek. Ama aslına bakarsanız hepsi aynı yani. Bir meydan var. Bir katedral var. Bir eski yeni belediye binası falan filan var. Ondan sonra Nehir Park Kilise bitti. Avrupa'nın genel şehirleri bunlar. Belçika'sı her gittiğim şehirde aynı şeyleri görmek, her gittiğim şehirde videoyu bu şekilde başlatıp aynı şeyleri tanıtmak zorunda olmak ve hani hiçbir şeyin değişmemesi, tahmin edilebilir olması birazcık beni sıktı yani. Diğer sebep de dediğim gibi hani maddi sebep. Her ne kadar hostellerde ucuza konaklasam da, insanlarla beraber uyusam da, horlamalara katlansam da ve 85 centlik bir paket makarnanın yarısını akşam yemeği niyetine gömsem de yani o kadar tasarruf ediyordum. Bazen açılıyordum yani. Kimi yerde misafir mutfağı olmuyor, kimi zaman da hani yemek yemek istiyordum. Ama çoğunlukla bu şekildeydi. Ve şunu düşündüm, direkt Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ı da es geçip direkt Budapeşte'den Antalya'ya geçeceğim. Bu kararın sebebi de şu, gerçekten her şeyin bir sonu olmalıymış. Gerçekten her şeyin fazlası zararmış. Gerçekten sürekli seyahat ederek de yaşanmıyormuş. Bu bile gına getiriyormuş yani. Her ne kadar güzel bir şey olsa da, her ne kadar her 3 günde bir farklı yerler görüyor olsam da hepsi birbirine benziyor. Ama yani yapacak bir şey yok. İşte direkt uçuş var Antalya'ya. Saat 11-11.30 gibi uçak kalkacak. 3'te Antalya'ya varmış olacağım ve bu radikal seyahat de burada bitmiş olacak yani. Ama bunun haricinde başka bir görevimiz daha var. Şimdi benim anne tarafı Bulgaristan göçmeni ve çocukluğumuzdan beri Bulgaristan'a tatile gidiyoruz. Ve çocukluğumdan beri orada tükettiğimiz bir şarküteri ürünü var. Bulgaristan'ın kuru sucuğu. İsmi Lukanka. Ve böyle görünüyor. Bizim sucuğa benziyor. Biraz yassı, kuru ve baharatsız, sarımsaksız. Dolayısıyla et tadı alıyorsunuz, sarımsak değil. Ve onu almak için neresiydi orası? Central Market Hall'a gidiyor oraya. Geldik. Ama kırmızı yandı. Evet, burada içki dükkanları. Burada yine içki dükkanları. Şurada geleneksel ürünler, paprika falan satıyorlar. Şurada şarküteri dükkanları. Kim yerde fırın var, kim yerde manav var, cart var, curt var falan filan. Ufaktan sormaya başlayacağız o zaman. Hello. Hi. You have something called Lukanka?
Lukanka. It's like Bulgarian dried sucuk or something. It looks like this. Can I find it in here? Okay. Yok gibi de. Çok var gibi durmuyor ama bakacağım bir. Do you have something called Lukanka? Lukanka. It's like Bulgarian dried sucuk. It looks like this. No. Is there a place that I can find this one? No. You need to find. Okay. Thanks. Thank you. Uzaylı kulağı görmüş gibi bakıyorlar ya. Alt tarafı et parçası yani. Pıs 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 pıs. Şurada da bir tane var, soralım. Şurada var gibi ama hepsi birbirine benziyor ya. Anlamıyorum ki. Tavuk. Lezzetli duruyor. Hi, just need to ask a question. Do you have something called Lukanka? Lukanka? It's like Bulgarian dried sucuk. It looks like this. No. Is there any place that I can find? Okay. Yok gibi. Hiçbir yerde yok gibi. Burada da bir şeyler var da bilemedim ya. Yok, burada yok. Var gibi durmuyor. Şurada bir dükkan var, oraya bakalım. Burası bayağı, baksana, büyük duruyor yani. Şöyle. Soracak, yapacak bir şey yok. Hello. Hi. Do you have something called Lukanka? Yes. It looks like this. It's a Bulgarian dried sucuk, the beef sausage. Okay. It's not the same thing, so similar, yeah. Bu benzer diyorlar da yani. Okay, thank you. Just gonna take a picture of it. Bazen kendi kendime İngilizce konuşurken yakalıyorum. Fotoğrafını çekeceğim. Bağıma göndereceğim. Diyeceğim bu varmış. Ay, şurada ne var? Burada da aynı. Hello. Hi. Do you have something called Lukanka? Lukanka. It looks like this. No. Okay. Bakalım. Hi, how are you? Do you have something called Lukanka? Lukanka. It looks like this. It's a Bulgarian dried sucuk. Okay. Okay. Is there a place that I can find it? Okay. Hi. Sorry. Do you have something called Lukanka? Lukanka. It looks like this. It's like a Bulgarian dried sucuk. No? Okay. Is there any place that I can find it? Hiçbiriniz mi bilmiyorsunuz oğlum ya? Kuru sosis, kuru sucuk işte yani. Hani memleketle uzak diyeceğim, alakası yok. Şurası. Baksana domuza ya. Şurada kulağı olması lazım. Çoğu adam İngilizce de bilmiyor zaten yani. Yarım yamalak, çat pat. Yani turistle yarım yamalak iletişim kurulabilecek kadar biliyor diye düşünüyorum. Bunlar işte şöyle manav dükkanları var, bakın bu. Yaban mersinleri, böğürtlenler, dutlar. Tam tersi böğürtlen dut. Şu neydi, unuttum ya. Bu üzüm mü artık bilmiyorum. Şeftaliler, nektarinler, mısırlar, biberler, peynir. Karpuz çok güzel koktu ya. Karpuz mu alsam acaba? Bilemedim ki. Buna sormadım, bak ona sorabiliriz. Bence patlar. Ne kaybedeceğim? Onurumu ve gururumu. Bana ne? Hello. Hi. Do you have something called Lukanka? It looks like this. Lukanka. No? Any place I can find it? You don't know. Okay. Aslında üst kat yiyip içip hediyelik eşya almak için, alt katta yerel lezzetleri tatmak için. Mission failed. Mission failed. Buldum. O önceki yere bir daha gittim. Central Market Hall'a. Ondan sonra öncesinde babamla konuştum tabii, dedim bulamadım. Ondan sonra bir de kolbaz sor dedi. Orada kolbaz diye biliniyormuş dedi. Kolbaz da orijinal değil yani. Orijinal Lukanka satılmıyor burada. Ama aşırı yakın görünen bir tane var. O da kolbaz. Ondan sonra gittim sordum, buldum. Bir tanesi 6-6,5 liraya falan geldi. 5 tane aldım. Doya doya yiyeceğiz. Söylemesi hep canınız çekmesin.